Ve törenlerle 9-30 Kasım'da Merkür Retromuz başladı. Artık geriye doğru filmi sarmaya başlayacağız. Yaydan Akrep Burcu'na doğru dönecek ve bu çok önemli. Merkür Retrosu'nda hani etkilenecek burçları söyleyeceğim ama kim olursanız olun, hangi burçtan olursanız olun en önemli özelliği yaydan akrebe gittiği için hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağı bir retro bu. Yani gerçekler çıkıyor. Ya bazen önünüze düşecek, yani siz hiçbir şey yapmayacaksınız ya da dedektifliğe soyunacaksınız ve bulacaksınız. Yani önünüze gelecektir bu. Ve bu retroda yaydan akrebe olduğu için ikiye bölüyorum açıkçası. Ayın ilk 2 haftası diyelim biz. Dikkat etmesi ve hani meşhur retro yan etkileri diyoruz ya, işte gecikmeler, engellemeler, aksilikler, bir şeylerin blokajlı gitmesi. Ayın ilk yarısında özellikle değişken gruptaki arkadaşlarımız, yani balık, başak, yay, ikizler daha çok etkilenebilirsiniz. Çok doğaldır. Çünkü o enerji sizi zaman zaman zorlayabilir. Bu sebepten ötürü de lütfen hani hiçbir işi son ana bırakmamaya, nasılsa hallolur dememeye özen gösterin. Hep böyle bir zaman varjıyla hareket edin. Ya da birine mail attınız, WhatsApp'tan da yazın ben size mail attım diye. Yani ne olur ne olmaz. Yani bu tarz şeylere dikkat seyahatlerde. Ya da ifadeler. Belki çok doğru bir şeyden bahsediyorsunuz ama belki de onu o kadar da doğru anlatmamış olabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ayın ikinci yarısında ise grup değişecek. Bu sefer sabit grup daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü akrebe dönecek Merkür Retrosu. Yani sabit grup dediğimiz boğa, akrep, aslan, kovalar, yani haritasında etkisi olan herkes dikkat etmesi gerekiyor. Onlar da tamam, ilk saydığım şeylere dikkat etsinler ama şuna da dikkat etmelerini öneririm. Bunlar sabit burç. Yani nedir? Bir şeyleri değiştirmekte, kendi olumlu ya da olumsuz, bazen zorlanabilen burçlar. Daha esnek olmaları gerekiyor. Yani bir şey tıkandı mı? Yani o kapıdan geçemiyorsunuz. Kapıda sorun var. Israrla hani zili kırana kadar basmak yerine başka bir kapı arayın. Ya da gidin, yani başka bir yol bulunur. Yani size başka bir fırsat çıkar. Özetle tutturmamak gerekiyor. Bir şey o an olmuyorsa, sıkışıyorsa, blokeyse bırakın dağınık kalsın. Sonra sistem, yani belki hatta sistemin onu size kitlemesinin bir sebebi de olabilir. Yani o da bir gerçek. Bu yüzden buna dikkat etmemizde fayda var. Ve biz bu Merkür Retrosu boyunca, yani ayın sonuna kadar aslında ruhsal mağaramıza çekileceğiz. Bunu önemli buluyorum. Çünkü hakikaten psikolojide de, mitolojide de, dinlerde de mağara çok önemli bir semboldür. Her zaman içe dönmenin ve kendini bulmanın tezahürü olarak karşımıza çıkar. İşte Platon'un da mağarası vardır. Hazreti Muhammed de Hira Dağı'nda çekilmiştir inzivaya. Yunus Peygamber bir karanlıkta balığın karnındadır. Yani bunlar çok önemli bir mesajdır ve hep insanın kendi içine dönmesini sembolize eden, kendisiyle yalnız kaldığı anları ve sessizliği temsil eden anlardır. O yüzden kimi zaman sessizce belki de insanlardan biraz uzaklaşıp yalnız kalmak, dua etmek, okumak ve ruhsal çalışmalarınıza daha çok materyal dünyadan biraz kopmak size çok iyi gelecektir. Ve her şeyi analitik düzlem çok sevmekle birlikte kendim de her şeyde analitik düzlem değil, sezgi kanalı diye de bir şey var. İçgüdüler de var ve onlara kulak vermeniz size çok daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu zaman da bu içe dönme için çok uygun değil mi Merveciğim? Yani böyle kışa giriyoruz, hava evet, çok kapalı, güzel. dışarıda sosyalleşmek yerine biraz evinde vakit geçirmek. Geçen Aynen. gün bir şey okudum. Yani aslında insan psikolojisi için bu 4 mevsim gerçekten çok doğru. Bu bakımdan çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve yazın herkesin bir şeyleri biraz koyverdiği, sağlığını, Aynen. yemeği, içmeyi ihmal ettiği, kendini fazlaca şımarttığı bir dönem. Sonbahar seni tekrar şekillendirmek, fazlalıklardan kurtulmak, odaklanmak için aslında bir yandan yaprak döküyorsun ama aslında kendini daha iyi bir şeye hazırlıyorsun. Gelecek Kesinlikle. olan bahara ve yaza hazırlıyorsun. Bence metaforik olarak da hani sonbaharda bunu yaşamak felsefesine de işin çok uygun bu anlattığın temanın. Çok doğru ve hatta akrebin sembolizmi de tam olarak budur bu arada. Akrep mevsimi yakasın. Hani ağacın önce bir kuruması gerekiyor ki yani bahara hazırlansın. Tam olarak bunu temsil ediyor. Ve hele bir de retro gibi enerjiler içe geçtiği için şu an bu ekstra uygun
bir hal durumu. Ve şu önemli ayrıca Merkür retroları hele Akrep'te döndüğünde hani Kasım 3. ve 4. haftası inanılmaz bir gözlem gücü içerir. O yüzden de hani bazen bunu hepimiz yaşıyoruz. Konuşma sırasını bekliyoruz. Hani karşımızdaki bitirsin de biz konuşalım diye. Aktif dinlemeyi pek kullanmıyoruz hayatımızda. O yüzden dinleme ve gözlemin çok önemli olduğu bir ay ve eğer bunu yaparsanız size hem kişisel olarak hem ruhsal olarak faydası olacak bir ay var. Ve hani Merkür Akrep Retro özellikle dönemi 3. ve 4. hafta terapi almak için, psikolojiyi temsil ettiği için çok iyidir. İnanıyorsanız önceki hayatlar, atalar, kökler gibi bilinçlere ulaşmak ve orayı anlamak için çok iyidir. Ben okültte kafayı kıracağım, daha da öğreneceğim diyorsanız yine çok iyidir. Bu tarz şeyler için de pozitiftir kesinlikle. Ve Retroyu tabii komple anlattım ama tabii ki ilerleyen günlerde birkaç şey daha var. 10-11 Kasım'da Jüpiter durağan konumda. Dünyaya geri dönelim. Materyal dünyadayız bu sefer. 10-11 Kasım günleri Jüpiter parapulu temsil eden gezegen olduğu için finansal konularda %100 emin değilseniz lütfen risk almayın. İşlem yapmayın. Beklemede kalın. Bir de duygularınız çok olumlu ya da olumsuz, abartılı noktalara gidebilir. O biraz yanıltıcı bir etki olabilir. O yüzden hüküm vermeyin bir konuda diyeceğim. Ve 11 Kasım'dan sonra Jüpiter Yengeç'ten Retro'ya dönecek ve bu aslında tüm anlattığım Merkür Retro'daki konularla ilgili bize destek de olacak aslında. Ve zaman aslında geri sarıyor Merkür, Jüpiter. Bu neyi bize gösteriyor? Film çok hızlı ilerledi ve belki biz o filmi takip edemedik. Yani kendi hayat öykümüz, yaşadıklarımız şu dönemde diyelim. Film duruyor, geri sararak izlemeye başlıyoruz. Yani zihnimizi de geri giderek, anları değerlendirerek, belki bir dostumuzla sohbet ederek, belki psikologla, işte astrologla konuşarak. Ama bunlar o kaçırdığımız kareleri de bulmamızı sağlayacaktır. Ve yengeç atalar demektir, köklerimiz demektir. O yüzden herkese tavsiyem kendi soyunu, doğduğu toprakları ve annesinin, babasının, hani anneannesinin hatta hani o kökenlerindeki hikayeleri, iyi kötü olayları, dersleri, sembolleri, belki ritüelleri öğrenmeleri ve hatta uygulamalarını öneririm. Çünkü onun iyileştirici bir gücü var gerçekten. Ve bu kadar yoğunlaştırılmış bir ay sürecek. Bir süre sessizlik olacak. Hani özel bir açı, etkileşim karşımıza çıkmayacak. 20 Kasım günü çok önemli bir gün. Onu söylemeden edemeyeceğim. Uranüs Neptün 60'lığı var. İlhamla Merkür Retro'yu iç içe geçiren bir şey. Tam da o gün yeni ay var. 19 Kasım'da kullanabilirsiniz. Bu arada aynı zamanda o da çok güçlü bir gün. Bence ne retrodan ne yeni aydan korkmayın. Uranüs-Neptün ikilisi çok ilham verici ve güçlü bir enerjiyi temsil eder. Ve bize demek ki o mağaramızda, karanlığımızda uyuduk ya da düşündük. Artık bir ışık sızmaya başlıyor ve gözlerimizi yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Aslında bize onu gösteriyor. İlk o incecik ışık mağaradan içeri doldu. Ve aslında burada insan neyi hisseder? 20 Kasım'daki Akrep Burcu'ndaki yeni ayda bize onu anlatmaya çalışıyor. Merkür Retro'nun tam etkili olduğu bir yeni ay olacak. Matrix'te çok sevdiğim bir sahne vardır. Neo kahinin yanına gider. Kahin ona şunu der. Sen aslında nasıl bir seçim yapacağını sormak için bana gelmedin. Sen zaten seçimini yaptın. Sadece bu seçimin nasıl yaptığını anlamaya geldin der. Yani aslında seçimler zihnimizde, ruhumuzda çoktan yapılıyor, bitiyor, gidiyor. Sadece bizim onu anlamaya ihtiyacımız var insan olarak. Ve 20 Kasım'daki Akrep Burcu'ndaki yeni ayda yaşattığı tüm Merkür Retrosu, içe dönüşler ve ruhsal enerjilerle birlikte aslında o seçimi çoktan baştan yaptığımız o seçimi nasıl ve niye yaptığımızı bize anlatacak. O yüzden de çok kıymetli buluyorum. Ve açıları çok güzel. O yüzden de retroda bence ayın en büyük fırsat ve şans bölgesindeyiz kafadan. Yeni aydan sonra 24, 25, 26 hatta pardon 23, 24, 25, 26 Kasım günleri süper etkiler var. Bir şey de başlatabilirsiniz. Yarım kalan etkiyi de tamamlayabilirsiniz. Artık çıkışa hazırız. Yani uyanmaya hazırız diyebiliriz. Ve buna çok güzel bir cevap olarak da 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda yani ateş elementine geçiyor. Artık ışığın da artması diyelim. Hani kış olsa da aylar içinde de mevsim
var aslında. Sembolikler var yani. O yüzden de yayların da doğum günlerini şimdiden kutlayalım. Kutlayalım. Evet. Bir yay burcu olarak. Aynen öyle. Simge başta olmak üzere bütün yaylara çok güzel bir güneş dönüşü olsun. Ve Harika. ayın sonunda dikkat etmemiz gereken 28-29 Kasım günleri Merkür tekrar duran konumda. Aynı uyarıyı tekrarlıyorum. Emin olmuyorsak bir şeyleri yapmayalım, bekleyelim. Zaten 30 Kasım günü artık Merkür Retro bitecek. Ve o aynı gün yine 30 Kasım'da, bunu Aralık'ta konuşacağız ama Venüs Yay burcuna geçecek. Bakın hani görüyorsunuz gezegenler akreplerden yaylara dönmeye başladı. Evet. Bu da neyi gösteriyor? Kasım daha işte o içe dönük, bizi tefekküre sokan derin bir enerjiyken Aralık daha ateşli. Ve ateş nedir? Hareket demektir. İlham demektir. Hani o Kasım'daki tohum çimlenince Aralık'ta çok güzel çiçek açabilir anlamına gelir. Kasım'da fikri olarak bazı tohumları ekeceğiz. Belki de Aralık'ta biçeceğiz. Ne dersin? Aynen öyle. Ve yeni yıla da hatta güzel bir hazırlık olacak. Çok güzel. Çok güzel.